Merhaba, ben Tolga. Merhaba, ben Gülden. Dünyamıza hoş geldiniz. Bu videomuzda size boya öncesi hazırlık, neler yapılması gerekiyor, neler yapılmaması gerekiyor. Kısaca onlardan bahsedeceğiz ve sonra da boyaya geçeceğiz. Öncelikle macuna başlıyoruz. Macuna başlamadan hemen önce bütün ahşapları, yani karavana monte ederken bütün ahşapları zımparalıyoruz ki temiz bir yüzey elde edelim. Oh, rahatla bak. Ey yavrum ey. Karavan yapanlara tavsiye. Her yere vida Yapmayın. çakmayın. Yapmayın. Ya da yapmayın. Biz macunu biraz fazla kullandık. Videolarda göreceksiniz nokta nokta. O gözüken yerler vida boşluklarını kapatmak için de. Vidaların gözükmesini pek istemedik. Düz, pürüzsüz bir yüzey olsun. Boyada hata gibi gözüksün istemedik onlar. O yüzden bol bol macun yaptık. Karavanın tamamını macunladık neredeyse. Yani tamamı olmasa da bayağı macunladık canım. Hele ön kısımda ufak alan olduğu için nokta 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 bütün vidaları macunlamak zorunda kaldık. Macunu yaptıktan sonra hazır tamir macunu, ahşap tamir macunu olarak satılan hazır karışımlardan kullandık biz. Adama haksızlık etmişim ya. 200 gram. 200 gram. Ne bu? Tamir macunu ile arkadaşlar. Yatağın etrafı, yatak duvarı, tavan komple, kapı üstü, kapı yanı, yan sürgülü kapı, arka kapılar, banyonun tavanı, oturma grubunun duvarı, cam çerçeve etrafı, üst kısım, mutfak dolapları, mutfak dolabının duvarı, 200 gram malzemeyle. Çok başarılı. Evet, çok güzel oldu eller. Evet, seninkilerin de renklerden haberin yok. Benim ellerim Hadi anahtarı içeride unutalım. yine bir macera yaşayalım. Saat 11 bence bu saatte hiç olmaz. Benim ellerimde Ben çekeyim senin ellerinde. çok parlıyor benim ellerim. Dur, bakayım. Bunu al. Orada ışıklar var. Tamam. Bakayım. Elimde mastik var. Evet, işte onun için çok parlıyor. O da benim bir elim. Hatta şimdi şöyle yapacağım. Bu da benim ikinci elim. Wow. Her renk var ellerim. Bakayım. Bitmiş ojeler. Evet. Tırnaklar berbat. Çalışan Maske eller bunlar. tekeler. Çalışan. Karavanı ustalara yaptırmıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. O zaman O zaman mesai biter. mesai biter. Saat 11. Tamam hadi gidin. Hadi bay bay. Hadi gidin uyuyacağız. Macunu yaptıktan sonra macunun kurumasını bekliyorsunuz. Macun kuruduktan sonra, çünkü macun kururken şekil değiştirebiliyor. Vurduğunuz yere göre akabiliyor ya da içeri doğru kendini çekebiliyor. Macunu vuruyorsunuz, kurumasını bekliyorsunuz. Macun kuruduktan sonra ihtiyaç varsa tekrardan üzerine bir kat daha macun çekiyorsunuz ve sonrasında kuruduktan sonra tamamen zımparalıyorsunuz. Macunumuzu da yaptık. Aracımız Astara hazır. Biz astar boyası olarak ne kullandık? Sentetik bazlı boya kullandık. Sentetik bazlı astar astar. boyası kullandık. Çünkü biz parlak yüzeyin daha kolay temizleneceğini düşündüğümüz için ne diyorlar buna? Yağlı Yine- boya gibi. Ha, yağlı boya gibi işte. Yani Aynen o öyle. kafa, yağlı boya. Eski usul söyleyince yağlı boya baya. Yani sağlıksız olduğunu vesaire söylüyorlar ama temizliği çok kolay olduğu için biz bunu tercih Ya ettik. yıllarca evlerimizde Evet. bunları kullandık. Zaten sağlıksız olsaydı ya buna gelene kadar o kadar çok şey var ki hiç girmeye gerek yok o konulara. Evet, Beni görebiliyor musun şu an? Çok görüyorum. Görüyorum. Bir dakika dur, kameraya da göstereyim. Çok rahat çalışıyor.
Bakıyoruz. Biraz karanlıkta kalmışsın ama. Kolay gelsin canım. Merhabalar. Merhaba. Nasıl gidiyor boya işleri? Çok güzel. Yaptığımız yerden para kazanıyoruz. Gerçi kazanamıyoruz. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar işin en zevkli tarafı bu. En zevkli tarafı bu. Hafif saçlarımız falan boya oluyor ama olsun. Renk katıyorsunuz Evet, kendinize. karanlıkta kalıyorsun birazcık. Bir de ters tarafta kalmış boyanan yerler gözüküyor. Ters tarafları boyuyorum. Peki o zaman kolay gelsin. Teşekkürler. Ay. Astar boyayı vurduktan sonra yine işte İki kat astar yaptık biz sanırım tabii değil mi? birinci kat astarı yaptık. Astarı yaptıktan sonra bir zımparaladık. Çünkü Evet. özellikle kavak kontur plakta astar boyayı vurduktan sonra kontur plağın üzerindeki o tüyümsü Evet. şeyler sertleşip dikeliyor. Kirpi gibi oluyor. Onları yok etmeniz için, pürüzsüz bir zemin elde etmeniz için tekrar zımparalamanız gerekiyor. Yani bu aşamada aslında her bir adımdan sonra tekrar bir zımpara Tabii. yapılıyor. Son kat boya hariç. Tabii. Her aşamada tekrar zımparalanıyor. Zımpara, macun, zımpara, astar. astar, zımpara, Bir kat daha astar. bir kat daha astar, zımpara ve Son kat boya. son kat boya. Bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık. Duyuyor musun beni? Ya çık git dünyadan. Anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık. Sürpriz. Evet. En kısa konuştuğumuz video bu olacak. Çünkü çok fazla anlatılacak bir detay yok. Püf noktası yok. Ya Sadece. bir de şimdi biz boyadık. Çoğu kişi boyamıyor. Çoğu kişi lake yaptırıyorlar. Evet, lake kaplama var. Eski mobilyalarda, yani eski demeyelim de evdeki mobilyalarda, dolaplarda kullanılan o kaplama şeklinde yapıştırılan lake versiyonu var bunun. Bunu Biraz pahalı. evet, biraz pahalı olduğunu biz duvarları alırken ne yapacağımızı sordular üstüne. Nasıl düzleştireceksiniz dediler. Biz normal boyayacağımızı söyledik. Olmaz, o zaman düz bir zemin elde edemezsiniz falan dediler. Bizim zaten el işçiliğiyle yaptığımız için öyle tamamen pürüzsüz fabrikasyon o mobilya atölyesinden çıkmış gibi gözüksün istemediğimiz için çok dert etmedik bu durumu. Mobilya atölyesinden çıkmış araçlar da gördük biz. Ya, o ayrı konu. Lake olayından. O kadardan gidelim. Boş ver. Onu herkes biliyor zaten. O yüzden çok önemsemedik. Yani macun ve şeyle hallederiz diye düşündüğümüz için lakeye girmedik. Bu arada yani %1 falan fiyatına yaptık değil mi biz boyayı? Tabii canım biz Lakenin. 1 kilo boya kullandık. Aracın tamamı için değil mi? 1 kilo. Hiç, evet. 1 kilo boya. 1 kiloluktu galiba. Şeyde de Astar'da Astar da 2 hemen kat hemen. yapacağımız için ya 1 kilo ya da 1.250 kullandık. Olabilir. Ha Çok 1.250 aşırı boya kullandık. gitmedi. 250 de ilk aldığımız deneme şeyi. Ha, evet o vardı. Yani 1.250 astar boyası kullandık. 1 kilo kadar da normal kilo. boya kullandık. Tiner yarım tinerle yarım seyrettik yarım kilo biraz. tiner totalde gitmiş oldu. Onunla seyrelterekten Onun haricinde devam ufak ettik. ufak 250 gramlık işte gri detaylarımız var ön taraftaki. Evet. Gözüküyor mu kamerada? Yok, karanlık kalmış orası. Karanlık kalmış. Şurası aslında. Evet. Yani, Gösteririz. ama tamamını beyaza boyadık direkt. Evet, tamam, beyaz boyadık. Yani bu video neden kısa? Ben onu anlatayım. Siz yaptığımız o görselleri izlerken, videonun akışını izlerken neden kısa? Çünkü herkes bizim yaptığımız gibi boyamak zorunda değil. Bu bir olması gereken şey bu değil. Biz böyle istedik ve böyle yaptık. O yüzden bu video çok kısa. Çünkü çok fazla anlatılacak bir şey yok Çok burada. fazla detay yok. Detayları Evet. uzun uzun anlatmaya gerek yok daha doğrusu. Hani böyle şimdi videoyu siz izlerken de biz hazırlıkta izlerken de çok kolaymış gibi gözüküyor. Bu aşamanın en zor tarafı zımpara yapmak. Evet. Çünkü çok makineyle yorucu oluyor. zımpara yapamıyorsunuz. Her yere makine girmiyor ya da çok kuvvetli yapıyor ve hep elle yapmak zorunda kalıyorsunuz. Her alanı işte tavandaki o aralar olsun, duvar birleşimleri olsun. Yani en yorucu kısmı oydu. Yoksa boya ve astar, macunlama bile hani o şu ön alan için çok dar bir yerde çalışıyor olmama rağmen o bile işte birkaç saat içinde bitti. Ama sonra bir daha zımparalama. Bir de o zımpara tozu.
Her yer tekrar tekrar toz. Yani- Astar boyadan sonraki toz özellikle bembeyaz olmuştuk. Evet. Ya boya işiniz tamamen ham ahşaptan sonraki boya işiniz 4 gün. Evet, kurumasını beklemek zorundasınız Tabii. çünkü. Yani Artık. 4 gün boyunca gece saat 11'e kadar Evet, çalıştık. gece çok geç saatlere kadar çalıştık. Artık bir de işler hızlanma aşamasında olunca bir Tabii. an önce bitsin istiyorsunuz. Bir de bizim vaktimiz sınırlıydı. Son Tabii. birkaç günümüz kalmıştı kiralık tuttuğumuz evden çıkmamıza. Yani orada yapabiliyorduk sadece. Biz 3 aylığına bir kiralık ev tuttuk. Evet, önceki Aracı videolarda yapabilmemiz bahsettik için bundan ama bahsettik ama burada denk İlk gelen defa- biri olur. Hani ne yapıyor bu manyaklar derse. ilk defa izleyenler varsa kısa bir bilgi hatırlatma yapalım. Evet. Biz mevcutta bulunduğumuz ev karavanı yapmamız için çok uygun değildi. Bu yüzden karavanı yapabileceğimiz, aracı önüne park ettiğimiz zaman sıkıntı çıkmayacak bir ev kiralamak zorunda kaldık. Köy türevi bir yerden. 3 aylık kiraladık sezon öncesi. İlk bir ay hiçbir şey İlk yapamadık. bir ay yağmur ve tuttuğumuz evin elektrik problemlerinden kaynaklı olarak hiçbir şey yapamadık. Gerçekten hiçbir şey Evde yapamadık. kalamadık bile o kadar yani. Aynen öyle. İkinci ay nispeten bir 15 günü belki bir şeyler yapabildik. Üçüncü ay son ay Sonra gece gündüz çalıştık. gece gündüz çalışmak zorunda kaldık. Bayağı mesai yapar gibi 8 gibi sen ben başladın kalkıyordum, çalışmaya. evet. İşte ben sabah 10 gibi falan başladım çalışmaya. 10 mu? Yani işte o tabii canım. Tabii canım 12'de 10'la başlıyor zaten. Tamam hadi 12. Tamam. İşte benim evde işler olduğu için kahvaltı hazırlamak falan. Öyle ama yalan. Evet evet. Haklısın hayatım. Aşk olsun. Dil çıkardığını gördüm. Hayır. Bıyığımın kenarı çektim. Neyse sonra gece 2'lere kadar falan çalıştık. Son haftalar özellikle değil mi? 2'den fazlası olmadı. Olmadı. En geç 2'ye kadar falan çalıştık Ya. ama full yani böyle gün içinde ara vermeden. Sadece bir iki defa birkaç arkadaşımız ziyarete geldi. Onlarla beraber vakit geçirebilmek için. Kısmen Ona bir onları iki da saat çalıştırdık. falan vakit ayırdık o kadar yani. Ama full çalıştık. Yani 1,5 ay tam çalışmayla bitirdik. Sona yaklaştıkça böyle artık şekillendiğini görünce de insan daha bir şevkle çalışmaya başlıyor. O yorgunluk da olsa hadi bu da bitsin, hadi bu da bitsin diye. Ama şöyle hemen araya girmek istiyorum. Önceki videolarda biz 1,5 ay değil 17 günde mobilya kısmını bitirdiğimizi Mobilya söyledik. kısmı ama o ayrıca. Ben genel karavandan bahsediyorum. Şimdi Yanlış 1,5 ay anlama. süreni de ben söyleyeyim. Aracın dışını bir defa beyaz pütüre boyadık. Tabii ilk onunla başladık zaten. Tabii. İlk onunla başlandı. Beyaz pütüre boyandı. Sonra iç yalıtım vesaire o bu şu camlar onlar bunlar mobilya kısmı cart curt. Son 2 günde de aracın dışını tekrardan griye boyadık. Evet. Ya boya konusunda çok tecrübelendik aslında. Evet. Şu anda karavanın iç boyasından bahsediyoruz ama Araç boyanır. araç boyamayı en sona bırakıyoruz. Bu yapım videolarının tamamı bitsin. Çünkü işte başta boyadık, sonra tekrar işte logo yaptık falan. Onları Evet. tek bir videoya toplayalım diye en sona bıraktık. Kaç saat sürecek o video? Az sürer ya. Yani pütürün detayını gösteririz. Asıl önemli kısım pütür. Sonraki renk değişim boyası. Sonrası logo. O kadar emeğim var benim orada. En az 4 Evet, saat sürerim ben o pütür videoyu. pütür boyanın detayı çok fazla var aslında. Yani anlatılabilecek şey kısmı. Neyse Yani bakarız. neden pütür yaptığımızı anlatacak. Ben 4 saat anlatırım. Çünkü o neden pütür sorusundan o kadar çok bıktık ki. Yapımdan bile önce. Neden Neyse pütür? girmeyelim oraya çok uzayacak şimdi Peki sohbet. neden pütür? Zaten 25 dakikadır konuşuyormuşum. 25 dakika oldu. 20'yi döndürdü oradan. Neyse. Buraları keserim ben. Olduğu kadar. Olmadığı Olmadı keder. kadar. Ya, Keder değil, kader. Kader. Keder ne? dertler derya olmuş. Saat çok geç ondan senin Ondan uykun geldi. evet yoruldum çünkü saat 23.18. Ufak bir toparlayacak olursak biraz fazla dağıldık. Biz karavanımızın tamamen beyaz ve gri detaylar olmasını düşündüğümüz için Evet. önce beyaz astar boya attık. Sonra üzerine beyaz boya attık. Gülden de çok güzel gri detaylar verdi karavana. Çok hoş görüntüler oldu. Şurada gördüğünüz bakayım nereden görüyoruz? Şu gördüğünüz Spoiler arkadaş verelim. Şurası soba ama bu çok... yeni yaptık bunu. Evet. Yani bu videoyu çekmeden bir hafta öncesinde bitti. Evet, şu Hatta- dolap sonradan eklendi buraya. Evet. 3. kez değiştirdik onu. Neden değiştirdiğimizi de soba videosunda ben anlatacağım size detaylı onu bir şekilde. ekstra- Orada da çok güzel detaylar var çünkü. Yapacak olan arkadaşlara çok güzel tiyolar vereceğiz orada. Bu video neden çok uzun değil? Bu video muhtemelen 20 dakikanın altında tutmaya çalışacağım ben bunu. Neden çok uzun değil? Dediğim gibi
ahşabın ham haliyle bırakabilirsiniz. Ahşabı sadece vernik atıp Evet. o güzel dokusuyla bırakabilirsiniz. Eskitme yapıp bırakabilirsiniz ki Teneke Palas'ın o özellikle Evet. zeminde yaptığı eskitme çok harika görünüyordu. Eskitme yapıp bırakabilirsiniz. İsterseniz Tamamen rengarenk boyarsınız. tabii rengarenk yapabilirsiniz. Tamamen rustik yapabilirsiniz. Hani kullanılmış ham ahşabı direkt vernikleyip yapabilirsiniz. Ama O- zımpara yapmayı unutmayın yine de. Ham ahşap da olsa o. Zaten Evet. görsel doku evet ama o pütürlü halini yok etmek için. Zımpara mevzusu Zımpara o. önemli. Öteki türlü kıymık batar her tarafınıza, sıkıntılı bir Evet. süreç olabilir. O yüzden bu videoyu çok uzun tutmamaya çalışacağız. Zımpara, macun, zımpara, astar ve boya. Boya. Yani bu boya işi 7 aşamadan oluşuyor. Bizim yaptığımız gibi yaparsanız. Yapmazsanız Siz bilirsiniz. siz bilirsiniz. Yani nasıl yapmak isterseniz öyle yaparsınız. Bizim boya aşamasında ya şurayı da şöyle yapsaydık keşke dediğimiz bir şey oldu mu? Olmadı. Benim olmadı. Astar kısmına bir ufak şey söyleyeyim mi? Söyle. Ee, Söyleme. Söyle. Peki. ya, Bu arada elimi vurdum. ya Allah büyük diyorlar buna. Yani şey diyecektim. Mesela bir parça için hatırlamıyorum. Eski soba dolabımız için olabilir. Astar boya almamıştık. Zaten hani küçücük bir yer boyayacağız diye. Normal boyayı sulandırarak Yapmayın. astar yaptık. Hiçbir işe yaramıyor. Boşu boşuna uğraşmayın. Evet, Onu boş diyecektim. boşuna uğraşmayın. Aynen, çok güzel hatırlattın onu. Benim aklıma gelmemişti o. Yani gerçekten önce astar koyarsanız altına üstteki boya çok güzel tutunuyor. Ve temiz tutunuyor. Evet. Çok Öbür güzel türlü temiz işte oluyor. boyayı sulandırıp ondan astar yapalım. Sonra üstüne boyayalım falan. 3-4 kat falan boyamak gerekiyor tutunabilmesi için. Yine de çok temiz Ve bir yüzey tutmuyor. olmuyor. Ve gerçekten de tutmuyor. O yüzden astarı mutlaka kullanın. Hangi boyayı kullanırsanız kullanın. Onun tonuna yakın bir astar boyası kullanın mutlaka. Evet. Şarjla inat da bitmedi ya. Bitse de uyusam diyorsun. Vallahi bitse de biraz uyusam. Evet. Hadi Evet. Düzeleyim. bir silkelen bir kendine gel, canlan biraz. Kısacık boya videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize YouTube kanalında destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı, Zile basmayı, zil- zile basarak bildirimleri almayı unutmayın. Videolarımızı beğenir, yorum yaparsanız memnun oluruz. Sormak istedikleriniz varsa yine her zaman söylediğimiz gibi yorumlarda ya da Instagram özel mesaj kısmından bize iletebilirsiniz. Bildiğimiz kadarıyla memnuniyetle cevaplarız. bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşçakalın.